Geçtiğimiz günlerde İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu zor diyebileceğimiz bir soruyla karşılaştı. Katıldığı bir programda İmamoğlu'na eşcinsel evliliği yasallaştırıp yasallaştırmamamız gerektiği soruldu. Ve ben İmamoğlu'nun cevabını duyunca açıkçası bu konuda hemen bir video çekmek istedim. Özellikle insanların tepkilerini görünce. İmamoğlu'nun cevabının videosunu açıklamaya link olarak koyacağım. Oradan izleyebilirsiniz tamamını. Ben küçük bir kısmını size göstermek istedim. Şimdi ben tabii özgürlüklere saygı duyan ve özgürlüklere dair toplum içindeki insanların kendi yaşamları ile ilgili süreçlerine destek olmaya çalışan bir yapım var. Görevim de bunu gerektiriyor. Eşcinsel evliliğe izin verilmesi hususuna henüz toplumumuzun hazır olmadığını da altını çizmek isterim. Peki efendim. Tartışmalar sırasında insanların öne attığı bir başka video vardı. Ben de bu videoyu çok yakın zamanda gördüm. Bir başka LGBT konulu video çektiğim için. Erdoğan seçilmeden önce 2002'de bir üniversite paneline katılıyor ve öğrencilerden biri soruyor ki eşcinsel evlilik hakkında ne düşünüyorsunuz? Ve Erdoğan'ın cevabı gerçekten çok yakın İmamoğlu'na. Bu da tabii biraz sorun çıkardı. Peki ben ne düşünüyorum bu konuda? Açıkçası bana sorarsanız Türkiye eşcinsel evliliğe açık değil. Açık değil ve hazır değil. Bu demek oluyor mu peki ülke hazır değil, kanunlar hazır değil? Hayır, bu Türkiye'de yaşayan insanların muhafazakar olmasından dolayı bir şey. Ve anlıyorum bazı insanların eşcinsel evlilikle ilgili belli sorunları var. Ben de bu kafalarına yatmayan şeyler hakkında bir video çekmeye karar verdim. Umarım yardımcı olabilirim. Bana kalırsa Türk milleti hazır olmasa da İmamoğlu'nun dediği gibi halkımız buna hazır olmasa da bu bir mazeret olamaz. Amerika'ya bakın. Amerika bana sorarsanız Türkiye'nin büyük, biraz daha kaotik, inanılmaz bir şekilde ve Hristiyan bir versiyonu. Amerika'da muhafazakarlar çok yüksek oranda ve insanlar kürtaja kadar birçok şeye karşılar. Amerika'da 2015'te hükümet bütün devletlerinde eşcinsel evliliği yasal kıldı. Bu herkesin hoşuna gitmese de ve birçok kişi tarafından terslenmiş olsa da Amerika hazır olmadan bu kararı verdi. Amerika'da sadece bazı devletlerde eşcinsel evlilik yasaldı. Ama bu sayede muhafazakar, asla hazır olmayan, bunu istemeyen devletler de takip etmek zorunda kaldı. Dediğim gibi bana sorarsanız benim için hazır olmak bir mazerettir. Asıl sormamız gereken de Türkiye'de eşcinsel evliliği yasallaştırmalı mıyız? Bu konuya öncelikle kanunlarla başlamak istiyorum. Türkiye'de eşcinselleri koruyan hiçbir kanun yok. Bütün kanunlara baktığımızda görüyoruz ki eşcinsel olmak serbest. Bu yüzden gayler, lezbiyenler, biseksüeller kimse taşlanmıyor bazı ülkelerde olduğu gibi. Hapse girmiyorlar, öldürülmüyorlar ama bunun dışında bu bireyleri koruyan hiçbir kanun yok. Yani gay olduğunuz için işten bile çıkarılabilirsiniz ve hiçbir açıklamaya gerek yok. Sadece toplumun ahlaki yapısına uymuyor deniyor. Ve bu sadece bir mazeret olabiliyor. Bana sorarsanız böyle bir şey mümkün değil. Ben zaten İngiltere'de yaşıyorum. Böyle bir şey olsa burada olay çıkar. Gerçekten çok büyük olay çıkar. İnsan haklarına karşı olduğu için. Neyse eşcinsel evliliğe gelelim. Daha önceden Türkiye'de solcu partiler tarafından eşcinsel evliliğin yasallaşması öne sürülmüştü. Ancak AKP ve MHP muhafazakar yapılarından dolayı buna karşı çıktılar. Bu yaklaşık 2012-2013 civarında oldu ve o zamandan beri öne sürülmedi benim bildiğim kadarıyla. Bu konuda AKP'li bir milletvekili Türkan Dağoğlu bir açıklama yaptı. Ben açıkçası bu açıklamayı komik buldum. Kendisi 1974'te Amerika'da yapılan bir araştırmayı göstererek eşcinselliğin bir anomali olduğunu, bu yüzden toplumun ahlak yapısını bozmaması gerektiği için eşcinsel evliliğin yasallaştırılamayacağını söyledi. CHP'li milletvekili Binnaz Toprak, Türkan Hanım'a neyin yanlış olduğunu gösterdi. Sonuçta
Onun da dediği gibi sonuçta bu 1974'te yapılmış ve 1974'te bazı bilim adamları siyahi insanların beyaz insanlardan daha aptal olduğunu dile getiriyordu. Yani ırkçılıkla, cinsiyetçilikle, homofobiyle yapılmış bir sürü araştırma var. Bir bilim insanı bir şey dedi diye o ne yazık ki gerçek olmuyor. Sonuç olarak kanunen bizi koruyan hiçbir şey olmadığı için çok yüksek bir beklentide değilim. Belki yasallaştırılırsa eşcinsellik bir tabu olmaz ve bir konuda bir sürü kanun, bir sürü insan haklarına doğru adım atılır ve ben de bunu istiyorum. Türkiye'de muhafazakar bir yapıya sahip olduğumuz için aile anlayışımız çok kuvvetli. Ailemize hepimiz çok bağlıyız. Ben bu videoyu bayramda çekiyorum. Bugün gerçekten bir hatırlatma oldu. Hep aynı öğretimi aldık. Aile toplumun en önemli yapısıdır. Çekirdek hali nedir? Hayat bilgisi dersinde bile öğretilirdi yani. Bu da demek oluyor ki kafamızda bir aile var. Bu da anne, baba, çocuk, 3 çocuk. Bu yüzden Türkiye'de eşcinsel evliliğin kabul edilmesi biraz zor. 2015'te yapılan bir araştırmaya göre toplumun %27'si eşcinsel evlilikten yana. %19 devlet tarafından kabul edilen bir ilişki yapısında olmasını istiyor. Bu İngiltere'de civil partnership olarak geçiyor. Evlilik yasallaşmadan önce bunu kullanıyorlar. Toplumun %25'i tamamen karşı, %29'u kararsız. Diyeceksiniz ki toplum kesinlikle hazır değil. Zaten sokak röportajları videosuna bakarsanız azıcık biraz göstereceğim. İnsanların yaklaşımlarını görebilirsiniz. Eşcinsel evlilik kesinlikle ve kesinlikle yasal olmamalı. Ha, lezbiyen olabilir belki ama eşcinsel kesinlikle hayır. Ben bir şey söylemek istiyorum açıkçası. Anlıyorum toplum hazır değil. Bu yüzden yapılamaz. Ancak bu doğru değil. Birçok muhafazakar ülkede toplum hazır olmasa da, toplum kabul etmese de eşcinsel evlilik en azından bazı bölgelerde, bazen de tamamında tamamen yasal. Bu ülkelerin bazıları Yunanistan, Kıbrıs, Macaristan, bildiğimiz, duyduğumuz ülkeler. Yani bir ülkenin hazır olması kanunlarıyla bağlantılı olmak zorunda değil. Sonuçta Amerika'ya bakarsanız siyahi insanların hak sahibi olmasına bile bazı insanlar hazır değillerdi. Bu demek değil ki insan haklarını popülist bir düşünceyle yerine getirmeliyiz. Peki eşcinsel evliliği yasallaştırmak bize ne kazandıracak? Buna hem eşcinsel insanların hayatında ne değişecek hem de toplumda ne değişecek, ne kaybedeceğiz, ne kazanacağız öyle bakmak gerekiyor. Eminim ki hepimizin LGBT bireyi olan bir tanıdığı vardır. Ve eminim ki birçoğumuz o insanları kaybetmemizi istemez. Bu yüzden eşcinsel evlilik önemli. Amerika'da yapılan bir araştırmaya göre eşcinsel evlilik yasallaştıktan sonra devletlerde LGBT intiharları %7 azalmış. Bu da demek oluyor ki ya toplumun onlara bakış açısı değişti, bu yüzden daha az baskı gördüler ya da kanunun onlardan yana olduğunu anladıkları için kendilerini daha ait hissettiler ve hayatı yaşamaya değer gördüler. Bilmiyorum, bence bu yeterince iyi bir istatistik. Ayrıca ben birçok arkadaşımdan şunu duydum. Türkiye daha hazır değil. Fazlasıyla şiddet var. Daha fazla üstümüze gelmesinler. Ben de bu yüzden şunu araştırma gereği duydum. Eşcinsel evlilik fazladan homofobiye neden oluyor mu? Elbette homofobi her yerde ama bu demek oluyor ki homofobi var, bu yüzden hiçbir koruyucu kanun yapmamalıyız. Tam tersi, homofobi varsa homofobiyle savaşmanın tek yolu eşcinsellere hak, hukuk, özgürlük sağlamak. 2019'da yapılan bir araştırmaya göre eşcinsel evliliğin homofobiyi azalttığı bulundu. Ben bu araştırmaya baktım. 10 yıl boyunca 1 milyon insana bir sürü soru soruyorlar. Eşcinsellik hakkında düşüncelerini test etmek için. Bu yüzeysel olsun ya da farkına varmadıkları homofobi, internalized homofobia denen şey olsun. Bir sürü araştırma yapıyorlar, bir sürü soru soruyorlar ve fark ediyorlar ki homofobi bu 10 yıl içinde zamanla azalıyor. Cinsel evliliğin yasallaştığı yerlerde homofobi 2 kat azalıyor. Bu da demek oluyor ki zamanla daha az bir muhafazakar toplum oluyorlar. Ama aynı zamanda eğer kanunlar eşcinselliği normalleştiriyorsa ki normal, bu da demek oluyor ki tam 2 kat
daha hızlı azalıyor. Yani eşcinsel evliliğin yasallaşması demek değil ki daha fazla, daha katı olacak. Ancak ufak bir sorun var. Bu da bazı devletlerde, Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlı olan eşcinsel evlilik federal hükümetten zorla yasallaştırıldığında homofobi oranı ufacık artıyor. Bana sorarsanız bunun sebebi federal hükümete karşı bir nevi tepki. Sonuçta kendi devletlerinde kendi kurallarını kurmak istiyorlar. Kendi özgürlüklerini yaşamak istiyorlar. Ama federal devlet onlara liberal ajandayı dayatıyor. Ben bunu devlette homofobi artışı olarak görmüyorum. Ama bir şeyin böyle dayatılmasının siyasi olarak etkisi olarak görüyorum. En çok duyduğum sanırım soru bu konuda. Bunlar çocuk sahibi olacaklar. Bütün çocukları gay yapacaklar. Öncelikle. Eminim bu videoyu izleyen birçok kişi LGBT bireyinin ailesi heteroseksüeldir. Bazımız erkeklerden, bazımız kadınlardan hoşlanıyoruz. Bazımız herkesten hoşlanıyoruz. Ve bu illa ailemizden aldığımız bir özellik değil. Zaten eşcinselliğin sebebi hala bulunamadı. Bu aileden mi geçiyor, genetik mi? Kesin bir net cevap olsa size söyleyeceğim ama yok. Bir de çocuğun gay olması dışında çocuk kötü yetişecek. Sonuçta aile yapısına sahip değil bizim istediğimiz sorunu var. Bununla ilgili de bir araştırma yapıldı. Çok büyük bir meta analiz yapıldı ve %95'inde çocukların hiçbir şekilde heteroseksüel ailelerden çıkan çocuklardan daha kötü olduğu, daha zorlanmış olduğu gözükmüyor. %5'e gelirsek, bu araştırmalarda kullanılan çocukların çoğu sonradan kimliklerini açıklayan ebeveynlerin çocukları. Bu da demek oluyor ki bu sıkıntıları eşcinsel ebeveyne sahip oldukları için değil, bu eşcinsel ebeveynin toplumun normal dediği bir hayata zorla katılması. Bu yüzden anlamalıyız ki eşcinsel aileler çocuk sahibi olmak istiyorlar. Kendileri de çocuk bakmak istiyorlar. Ve evlat edindikleri çocuklar da aile sahibi olmak istiyorlar. Şimdi bu kime düşer ki? Hayır siz aile olamazsınız çünkü aile yapımız bozulacak. İnsanların hayatı kurtuluyor böyle. Bence çok bencilce bir yaklaşım. Benim dinim izin vermiyor, bu yüzden olmamalı yapısı. Ayrıca bir başka duyduğum söylem şu ki eşcinsel insanlar evlenirse o zaman bana kimse kalmayacak. Bu herhalde duyduğum en saçma söylem ama bunu sokak röportajlarında duydum ve açıklayayım. Öncelikle eğer bir insan eşcinselse zaten karşı cinse bakmayacak. Bunun dışında eşcinsel insanların sevdikleri kişiyle evlenmeleri sizin ilişkinizi etkilemiyor. Ve eğer herkes eşcinsel olmayacaksa, çok fazla eşcinsel dedim. Bunda bir sorun göremiyorum çünkü bu demek olmuyor ki herkes bir anda kendi cinsiyetiyle evlenecek ve bir anda çocuk sahibi olmayı bırakacağız. Olay bu değil. Bence bu sadece bir mazeret. Eşcinselliği ahlaki bulmamak için. Sonuç olarak her şeye bakarsak dedik ki çocuklara zararlı değil, intihar oranını düşürüyor, homofobiyi düşürüyor. Toplum hazır değil ama bu bir mazeret değil. Bu da demek oluyor ki bana sorarsanız eşcinsel evlilik Türkiye'de yasallaşmalı. Eğer bana katılıyorsanız ya da bana karşıysanız yorum atın. Ben cevap vereceğim bu yorumlara. Umarım seviyeli bir tartışmaya sebep olabilir bu video. Teşekkürler.